Dostlar, gelin eğip bükmeden dürüstçe konuşalım. Öyle ekonomik kriz, enflasyon, alım gücü gibi süslü kelimelerin arkasına saklanmadan doğrudan ruhuna dokunarak konuşalım. Biz kıyameti, Melheme-i Kübra'yı büyük bir heyecanla, gökyüzünün yarılacağı, atlıların savaşacağı o uzak günü bekliyoruz. Eğer öyleyse çoktan mağlup olduk demektir. Çünkü savaş bizim beklediğimiz gibi gelmedi. Savaş tankla, tüfekle değil, cebimize sığdırdıkları o küçücük plastik parçalarıyla, telefonuna gelen o sinsi krediniz hazır mesajlarıyla geldi. Ve biz maalesef safımızı çoktan kaybettik. Bakara suresi 279. ayet. Bu ayet sadece bir metin değil, bir seferberlik ilanıdır. Allah Celle Celaluhu diyor ki, eğer faizden vazgeçmezseniz Allah ve Resulü tarafından size savaş açıldığını bilin. Titremiyor musun? Evrenin sahibi, seni yoktan var eden, nefesini veren Allah sana savaş açtığını söylüyor. Ve biz ne yapıyoruz? O savaşın tam ortasında karşı tarafın lojistik destekçisi olarak banka sıralarında promosyon pazarlığı yapıyoruz. Yıllardır kulağımıza fısıldadılar. Faiz olmazsa ekonomi çöker, çarklar dönmez. Modern dünya durur. Bu modern çağın en büyük ilahlık taslama girişimidir. Rızkı veren Allah değilmiş gibi sistemi ayakta tutan şeyin faiz olduğuna bizi inandırdılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Öyle bir zaman gelecek ki faiz yemedik kimse kalmayacaktır. Kişi faiz yemese bile tozu ona bulaşacaktır. İşte o tozun içinde boğuluyoruz şimdi. Ama biz o tozu temizlemek yerine üzerine parfüm sıkıp promosyon dedik, hediye puan dedik, taksitli nakit avans dedik. Bir düşün, Allah'ın haram kıldığı bir şey üzerine kurulu sistem çökecekse bırak çöksün. Ahiretin çökmesinden daha mı korkunç? Faizli bir sistemin ayakta kalması için çırpınmak aslında Allah'a açılan savaşta karşı tarafın barikatını güçlendirmektir. Biz bugün ekonomi çökmesin diye ahiretimizi ateşe veren bir nesil haline geldik. Şimdi en can alıcı yere gelelim. Hani şu helal kılıfına uydurmaya çalıştığımız banka promosyonları. Banka sana diyor ki, gel maaşını benden al. Ben de sana şu kadar para vereyim. Kulağa ne kadar hoş geliyor değil mi? Ama o paranın nereden geldiğini hiç sordun mu? O para senin komşunun batan dükkanının faizi. O para bir yetimin ödeyemediği borcun temerrüdü. O para Allah'a açılan savaşın ganimeti. Sen o 3 kuruşluk promosyonu aldığında aslında o bankaya diyorsun ki, ben senin safındayım. Senin bu faiz çarkının döndürmene rıza gösteriyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faizi yiyeni de, yedireni de, yazanı da, şahidini de bir tutmadı mı? Sen o promosyonu alarak o çarkın şahidi, o sistemin parçası olmuyor musun? Bize hadi canım, bu devirde kart kullanmadan yaşanır mı dedirten o sinsi ses aslında Melheme-i Kübra'nın karşı tarafındaki kumandanın sesidir. Safını seçme vakti geldiğinde cebindeki promosyonla mı yoksa avucundaki kor ateşle mi Allah'ın huzuruna çıkacaksın? Cebindeki o plastik kartlara bak. Her ay sonu heyecanla beklediğin o limit artışlarına. Reklamlarda sana özgürlük diye pazarladıkları şey aslında ruhuna vurulan bir prangadır. Seni tüketmeye, daha fazla borçlanmaya, borçlandıkça o faiz sarmalına daha çok girmeye zorluyorlar. Saatlerce reklam izletiyorlar sana. Hemen al, sonra öde. Ama neyi ödeyeceğini söylemiyorlar. Sadece paranı değil, haysiyetini, huzurunu ve en sonunda imanını ödüyorsun o taksitlerle. Faiz bir toplumun bereketini kurutur. Bugün evlerde huzur kalmamasının, kazancın yetmemesinin, her şeye rağmen hep bir eksiklik hissetmemizin sebebi o değil mi? Bereketin sahibiyle savaşırken ondan bereket beklemek ne kadar mantıklı? Sadece paranı alıyorlar sanıyorsun değil mi? Hayır, yanılıyorsun. Faiz senin huzurunu, evindeki bereketi, eşinle arandaki o muhabbet köprüsünde yıkıp geçiyor. Bugün adliye koridorlarında yankılanan boşanma davalarının kaçında o görünmez elin, faizli borçların izi var biliyor musun? Bankaya olan borcun taksidi çocuğun okul taksidinden önce geldiğinde, baba borç yükü altında ezilip eve bir enkaz gibi geldiğinde, o evde artık
yuva kalır mı? Allah'ın savaştığı bir evde huzur aramak, fırtınanın ortasında mum yakmaya benzer. Daha iyisine sahip olalım diyerek çekilen o faizli krediler aslında daha geniş bir evin değil, daha derin bir yalnızlığın temelini atıyor. Eşler birbirinin yüzüne değil, banka ekstrelerine bakar hale geliyor. O sinsi faiz yükü en sağlam aile bağlarını bile lime lime ediyor. Bir düşün, rızkını haramla garantiye almaya çalışan bir baba, o rızıkla beslediği evladından ne bekleyebilir? Faiz sadece cüzdanı değil, ailenin manevi çatısını da çökertir. Gelelim sistemin o sinsi çarklarına. Modern kölelik nedir bilir misin? Eskiden kölelerin boynuna zincir vururlardı. Bugün ise limitler ve kredi skorları. Sistem şöyle işliyor. Seni önce ihtiyacın olmayan şeylere muhtaç olduğuna inandırıyorlar. Sonra o şeyi alman için sana kolaylık adı altında faizli kredi uzatıyorlar. Sen o parayı harcadığın an artık özgür bir birey değilsin. Gelecek 10 yılını, 20 yılını o sistemin başında oturan modern efendilere sattın demektir. Bu öyle bir matematiksel tuzaktır ki sen ana parayı ödediğini sanırken aslında sadece o devasa canavarın faizini besliyorsun. Sen çalışıyorsun, sen ter döküyorsun ama senin emeğinin üzerinde o bankanın, o finans sisteminin hiç bitmeyen bir ipoteği var. Senin vaktini, enerjini, hayallerini satın alıyorlar. Kredi kartı borcu yüzünden sevmediği işlerde 10 yıllarca çalışmak zorunda kalan insanlar ordusu. Modern dünyanın prangalı köleleridir. Sistem seni üretmek için değil, borç ödemek için yaşatıyor. Ve en acısı ne biliyor musun? Bu kölelik düzenine seni Allah ile savaştırarak dahil ediyorlar. Sevgili dostlar, veda hutbesini hatırlayın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 100 binlere seslenirken ne demişti? Faizin her türlüsü kaldırılmıştır. Ayağımın altındadır. Biz o kutlu ayakların altına alınan pisliği bugün internet bankacılığıyla, şık uygulamalarla cebimize, kalbimize soktuk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem faiz hakkında o kadar sert konuşmuştur ki faizin 70 küsür şubesi olduğunu ve en basitinin insanın kendi annesiyle nikah etmesi gibi olduğunu söylemiştir. Bu teşbih bizi sarsmıyorsa kalbimiz mühürlenmiş demektir. Biz bugün modern finansın süslü dünyasında bu ağırlıktaki bir haramı mecburiyet paketine sarıp yutuyoruz. Videonun sonuna geldik dostlar. Şimdi ekranı kapattığında hayatına devam edebilirsin. Herkes yapıyor diyerek kendini teselli edebilirsin. Ama şunu unutma. Mahşer gününde herkes olmayacak. Sadece sen ve amellerin olacak. Önünde iki seçenek var. Ya bu sistemin bir piyonu olarak Allah'a karşı açılan savaşta telef olup gideceksin ya da rızkı veren Allah'tır diyerek o masadan kalkacak, o kartı kıracak, o promosyona sırtını döneceksin. Zor mu? Evet, çok zor. Zaten Melheme-i Kübra kolay olsaydı adı büyük savaş olmazdı. Safın neresi? Allah'ın ve Resulünün yanı mı? Yoksa seni faizle köleleştirenlerin kucağı mı? Bakara suresi 279. ayet hala orada duruyor. Savaş ilanı hala geçerli. Şimdi söyleyin, biz bu savaşın neresindeyiz?